Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlker. Bugünkü videomuzda bir toplama rotasyonu göstereceğim size. Kendi ürettiğim bir toplama rotasyonu. Olabildiğince kolaylaştırdım. Kolaylaştırdığım bir yöntem de var. Onu da aktaracağım. Şimdi dikkatlice dinleyin. Kısaca hemen bir anlatalım. Arkadaşlar ilk önce toplayacağımız bit gözlüğü Karovası bit gözlüğü. Map'i açıyoruz. Nereye geliyoruz? Şurada bir kış ağacı fosilya slotu var. Onun üzerinde şöyle bir dağ var. Elton'un yanında. Şöyle bir 3 yol var arkadaşlar burada bakın. Bu 3 yolun tam şu köşesine geliyorsunuz. Burada 3 yol 3'er oluyor şu şekilde. Burada şöyle bir tane taş var arkadaşlar. Bu taşın tam ağzına geliyorsunuz. Burada yapmanız gereken önemli bir ayrıntı var. Buraya gelirken atla gelin kesinlikle ve atı tam bu noktada bırakın ve hareket ettirmeyin arkadaşlar. At bu noktada kalsın. Şimdi kalsın, onun nedenini anlatacağım az sonra. Daha sonra şimdi özle alakalı bilgi vereyim. Toplama rotasyonu ortalama olarak %80 veya 90 kar ovası sedir bitki özü veriyor. Bakın 12.000 tane olmuş. Ben topluyordum bir süredir. 2.000 çam vermiş. Diğerleri çöp zaten çok az vermiş. Genel olarak bize kar ovası sedir bitki özü veriyor bu toplama rotasyonu. Söylediğim yere gelip atı bıraktıktan sonra yapacağınız bir işlem daha var. Map'i yukarı doğru çekin arkadaşlar. Şurada rüzgar nol yuvası bağlantı noktası var. Onun sağ tarafında şöyle bir alan var. Ağaçlık alan. Tam şu ağaçlık alanın ortasında bir yol ayrımı var. Bakın üç'e bölünüyor. Şuraya sağ tıklıyorsunuz. O yol ayrımının üç'e bölündüğü yere sağ tıklıyorsunuz. Ve şöyle bir ok oluşmuş oluyor. Şimdi buradaki amacımız şu arkadaşlar. Ben toplamaya başlayayım. Toplarken de bir yandan size izahını edelim. Arkadaşlar olay şu. Şimdi benim işaretlediğim yere kadar olan o bölge kar ovası ağaçlarının olduğu. Bakın şu an topluyorum. Yolu komple silip süpürerek gidiyorsunuz. Yolun sağı, solu, önü, arkası nerede kar ovası ağacı varsa toplayıp devam ediyorsunuz. Ben toplamayayım en iyisi. Zaten topladığımı biliyorsunuz. Yani topluyorum. Şöyle göstereyim size daha net olsun. Şöyle şuraları biraz toplayayım bu arada. Enerji de varmış. Enerji de bitsin bir yandan. Tabi size de göstereceğim. Burayı süpürün arkadaşlar. Önünüze hangi ağaç gelirse toplayın. Toplayarak bu oku takip edin. Şimdi buraya atı bırakma sebebimiz şu. Bizim başladığımız noktayı at şu an temsil ediyor. Biz haritada işaretlediğimiz yere kadar toplayarak devam edeceğiz ya. Topladığımız yere gittikten sonra sunucu atacağız arkadaşlar. Sunucu değiştireceğiz. Sunucu değiştirdikten sonra da oradan tekrar bu başlangıç noktamıza toplayarak geleceğiz. Tabii başlangıç noktamıza gelişimiz kolaylaşsın diye atı burada bırakıyoruz. Biliyorsunuz atın konumunu bul diyor bakın. Bineğin konumunu bul diyor. Şuradaki simgeye sağ tıklarsam bu bana atın yolunu gösteriyor. Zaten biliyorsunuz bunu. Çok basit bir şey. Yani benim başlangıç noktama beni geri getirecek. Ben toplayarak gideceğim oraya. Bu işaretlediğim yere. Toplamayı yaptıktan sonra buraya atı koymak zorunda değilsiniz de zaten atla geliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ee, Ata sağ tıklayıp tekrardan atın konumuna doğru toplayacaksınız. Bu ok sizin referansınız. Bu oktan ayrılmayacaksınız. Bu yoldan ayrılmayacaksınız. Bu okun üzerinde sürekli etrafını etraflıca toplamayı unutmayın ama. Bakın böyle bak. Mesela bu taşın arkasında falan var. Şuradan devam edeceğim yola ama yola geri gideceğim. Yolun sağını solunu gördüğünüz ağaçları toplayın ama finalde bu yoldan ayrılmayın. Onu bir ifade etmiş bulunalım. Karovası bitki özü çok işe yarayan bir bitki özü bu arada. Yıkım iksiri yapılıyor. Yıkım iksiriyle de ahenk öz iksirinin altları yapılıyor. Altı yapılıyor. Altları değil bir iksir de var. Onu da bu şekilde ifade etmiş bulunalım. Bakın buradan devam ediyorsunuz. Çok uzatmıyorum. Aslında şu yolun karşısındaki bakın yolu taraflıca toplayın dedim ya. Karşıda da var ama girmedim. Hani size biraz temel olarak gösteriyorum. Geldiğiniz zaman çünkü internetim de yavaşladı biraz. Şu an drop yiyorum. Nedenini bilmiyorum. Geldiğiniz zaman toplamaya bu şekilde devam ediyorsunuz. Burada şöyle bir ayrıntımız var. Şehrin içine giriyorsunuz ya. Şehrin içerisine. Şehrin arkasında bakın şurada da ağaçlar var. Arkadaşlar bunlar da kar ovası. Canı isteyen şehrin arka tarafına da bir rotasyonunu ekleyebilir. Eklemek mi faydalı, eklememek mi faydalı noktası hiç önemli değil. Sonuç olarak siz bu yoldan ayrılmayacaksınız. Toplayın gelin yoldan devam edin. Rotasyonu biraz uzatmış olursunuz. Eğer bu rotasyonu böyle 8 saat falan toplayacağım diyorsanız sürekli olarak sunucu atacağınız için atacağınız sunucuyu unutmayın. Topladığınız sunucuya geri girmemeye çalışın. Sırayla girin. Çünkü şöyle bir olay var arkadaşlar. Karovası sedir ağaçlarının resetlenme süresi çok yüksek.
Yani şöyle ki eğer karıştırırsanız sunucuları zaten toplamış olduğunuz bir sunucuya girip vakit kaybedebilirsiniz. Çok uzun süre toplama yapacaksanız da o şehrin sağ tarafındaki bölgeyi de toplamanızı tavsiye ederim. Rotasyonu uzatmış olursunuz. Sunucu atma sürenizi kısaltmış olursunuz. Özür dilerim. Sunucu atma süresini kısalttığınız noktada da çok çok daha uzun süre toplama yapabilirsiniz. Hani bu 8-9 saat için söyleyeceğim şey 8-9 saat için geçerli. 8-9 saat ben burada toplama yapmıyorum, açık konuşayım. Zaten öyle bir enerji de olmuyor genellikle. Enerjim de yetmeyecek galiba. Dönüşe yetmez de dönüş önemli değil. Zaten olayı çok basitleştirdim yani. Olabilecek en basit şekilde anlatıyorum şu toplamayı. Daha da basit anlatımı var mı bilmiyorum. Yani artık oku takip edin diyorum. Yani yapacak hiçbir şey yok. Şu oku takip edin ya. Daha basiti var mı bunun? Oku takip edip en son işaretlediğimiz yerden sunucuya atıp ata doğru geri dönüyoruz. Bu kadar basit işte. Başka hiçbir şey yok. Toplaması zor bir rotasyon aslında. Ağaçlar birbirinden uzak, fark ettiyseniz. Arada çam ağaçları falan var, bakın. Hem çam ağaçları var. Üstelik arada toplanmayan ağaç da var bolca. Neden? Bu zor özler böyle oluyor. Bakın şu yukarıda da birkaç tane ağaç gördüm. Şunlara da bakacağım. Bakın bunlar da karovasıymış. Toplayıp yolumuza devam edeceğiz. Yoldan ayrılmıyoruz arkadaşlar. En önemli temel mesele bu. Peki bu videoyu benim YouTube kanalına atma amacım Karovası sedir bitki özlerinin nerede toplandığını öğrenmeniz. Ama videoyu Karovası sedir ihtiyacı olmadan izleyen arkadaşlar da vardır. Onlara da şöyle bir bilgi verelim. Arkadaşlar biz bu özü neden topluyoruz? Bu özün bir kullanım amacı var. Yıkım iksiri yapılıyor. Yıkım iksiri de ahenk iksirinin altını yapıyorsunuz. Peki ikinci kullanım amacı nedir? Burayı sıvı toplayıcı ile değil de balta ile toplayarak kar ovası kereste elde edebilirsiniz. Kar ovası kereste de kar ovası ticaret sandığı yaparsınız. Kar Ovası ticaret sandığının şöyle bir güzel yanı var. Yanına tujua veya dikenli ağaç istiyor zaten. İkisinden birini koyabiliyorsunuz. Fark etmez. İki sandık var. Biri Kar Ovası tujua istiyor. Biri Kar Ovası dikenli ağaç istiyor. İkisi de pazarda olan keresteler. Yani siz buradan nasıl bir yol izleyebilirsiniz? Ben sadece ticaret yapıyorum diyen bir adam, enerjisini boşaltmak isteyen bir adam gelir, işlemesini yapar. İşleme yaptıktan sonra der ki aha, enerjim dolmuş, enerjimi boşaltayım. Gelir buraya kar ovası toplar sürekli olarak. Pazardan da dikenli ağaç koyar yanına. Kar ovası sedir kereste sandığı yapar. Bu da ikinci kullanım amacı olabilir. Bakın işaretlediğim yere geldim ya. Tam bir köşeden dönmeyin arkadaşlar. Burada bir yol ayrımı var. Dönmeyin. Şu karşıdaki ormanı da toplayacaksınız. Bu ormanın tabi hepsi toplanmıyor bu arada. Kalabalık göründüğüne bakmayın. Zaten bu zor özlerinde olayı bu oluyor. Ağaçların tamamının toplanmıyor olması. Bir bölgedeki ağaçların belli bir kısmı toplanıyor veya başka bir ağaçla karışık halde oluyor. Bu şekilde burayı da topladıktan sonra yapacağımız faaliyet çok basit. Atımızı bıraktığımız yere geri döneceğiz. Sağ tıklayacağız şu bineği çağır yazan yere. Atın olduğu yere yol oku çıkacak. Oku toplayarak devam edeceğiz. Tabii bunu sunucu atıp yapacağız. Çünkü bu sunucunun ağaçlarını topladık. Bekleyeyim de ağaçlar resetlensin tekrardan toplayayım demeyin sakın. Çünkü ağaçlar kısa sürede resetlenmiyor arkadaşlar. Resetlenme süresi yüksek. Sunucu atmak zorundasınuz. E, Çaresiz. Ben sunucu atmayı toplama yaparken çok sevmiyorum ama böyle bir durumda var işte. Bazı özleri toplarken sunucu atmamız gerekiyor. Sunucu atmadan da toplayabilirsiniz. Nasıl toplarsınız? Şöyle şu alanın tamamında karışık olarak kar havası var. Hiç böyle rotasyona girmeyeyim. Ben bu alanı komple gezeyim dersiniz. Onun da hesabını yaptım. Arkadaşlar o verimsiz bir toplama yöntemi. Bir bölgeye dalıp o bölgede toplama yaparak, rastgele olarak toplama yaparak toplamak verimsiz bir yöntem arkadaşlar. Çünkü zaman içerisinde sizi etrafta alakasız ağaçlara ve alakasız rotasyonlara atıyor. Bu da sizin vakit kaybetmenize, para kaybetmenize sebep oluyor. Böyle belli bir düzen içinde topladığınız zaman bakın 15.000 tane kar ovası sedir bitki özü olmuş, mis gibi. Genel olarak da yanındaki özlerden daha az toplamışım. Yanındaki özlerden toplamış olmam kötü değil. Mesela 2400 tane de çam toplamışım. 2400 tane çam benim çam bitki özü işime yarıyor zaten. Onunla eğitim iksiri yapıyorum. Ama
Ağırlıklı benim amacım olan Karavası Sedir bitki özünü ben toplamış bulunuyorum. Hak yerine getirdim görevimi. Buradan sonra yapacağınız tek bir işlem vardır. Bakın topladım, ağaçlar bitti. Şu an bulunduğum yer burası. Nereye kadar geldik? Bakın işaretlediğim yerin şuralar işte. Bu alanı da topladım. Burada yapacağımız olay şu. Sağ tıklıyoruz. Tak. Başladığımız yere yeni bir ok çıkmış oluyor. Sonra ne yapıyoruz? Tak. Sunucu atıyoruz ve geldiğimiz yolu tekrardan yoldan ayrılmayacak bir şekilde toplayarak devam ediyoruz. Bunu da sizlere bu şekilde iletmiş olayım. Şimdi toplama yapmayacağım, ben enerjim bitti zaten. Evime dönüş yapıyorum. Oradan üretimine geçeceğim. Bunlarla alakalı bir planlarım var. Arşa anonimizi toplamamın hiçbir sebebi yok. Sunucu attığım için sürekli. Burayı toplamadığım için buraya geldim. Yoksa arşada toplama yapmanızı çok tavsiye etmem. Gelip birileri kesebilir, yani rahatsızlık yaratabilir. Life skill çarıyla da cevap veremezsiniz. Karşılık veremezsiniz. Ee, Kafanız ağrıyabilir. Bu sunucularda toplama yapmamaya özen gösterin. Denk geliyorum çünkü ben zaman zaman arşalara girip arşalarda toplama yapıyorum. Denk geliyorum, rahatsız eden insanlar oluyor. Rahatsızlık demeyelim buna. Sonuçta karşıdaki adam da oyunu oynuyor yani. Oyunu oynadığı için kimseyi suçlayamayız. Geliyor kesiyor. Sana adamın suçu değil ki benim arşada bitki özü toplamam. Life skill'ci adamın arşada pek işi olmaz zaten. Onu da ifade etmiş bulunalım. Konuyla alakalı olarak da şöyle bir tablo vardı. Onu da göstereyim size. Çoğu videomda gösterdim zaten de bilmeyen arkadaşlar görsün diye. Ben işte bu karavası bitki özünü, bakın burada karavası sidir bitki özü 7000 tane lazımdı bize. Niçin? 1000 adet ahenk öz iksiri yapmak için. Onun videosu yoktu. Şimdi buraya bu linki ekleyeceğim. Videosu burada olsun diye. Bununla hiddet öz iksiri yapacağım. Çünkü karavası sidir özüyle yıkım iksiri yapılıyor. Bana bu yüzden lazımdı. Bir olayımı tamamlamış oldum. Karavası sidir bitki özünü topladım mesela. Bunun rengini buradan sarı yapıp diğer ürünlerime geçebilir miyim? Öyle bir şey yapmam. Zaten ben neyi topladığımı biliyorum ama bu da bir yöntemdir. Yani buradaki bloğu şöyle sarıya boyarsınız. Tamam, karavası bitti. Yeşil yabani çimen zaten bende vardı deyip onu da sarıya boyarım. Bulut mantarına NPC satıyormuş. Aa, bunu da geçelim. Bakın böyle işinizi takip edebiliyorsunuz. Bu tablonun aslında güzel yanı bu. Tabii tabloyu ben değiştirmeyeyim. Bu tablo genel bir tablo. Şu an herkes buradan paylaşımlı olarak görüyor bunu. Tabii siz bu tablo üzerinde değişim yapamazsınız ama bu tabloya bakarak en azından kendinize bir yol haritası çizebilirsiniz. Bu tabloya nereden ulaşırım diye soracak olursanız kanalımızın açıklama bölümünde blog sayfam var. Girip blogdan bakabilirsiniz. Oraya linkini koydum tablonun. Link üzerinden kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. E, Konuyla alakalı farklı söyleyeceğimiz bir şey kalmadı. Çok da gevezelik etmeyelim. Hepinize teşekkür ediyorum videolarımı izleyip kanalıma abone olup bana destek olduğunuz için. Geçenlerde kontrol ettim. Üye olan arkadaşlarımıza baktım. Kanalımızın bir seneden fazladır üye olan arkadaşlar var. Gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum bana destek olduğunuz için. Bu tip durumlar beni motive ediyor arkadaşlar. Hoşuma gidiyor. Bunu da bu şekilde ifade etmiş bulunalım. Hepinize tekrardan iyi günler diliyorum. Keyifli oyunlar diliyorum. Hoşça kalın. Bay bay.